2026 yılının başlarında Danimarka'nın Rold bölgesinde sessiz bir sabah. Metal dedektörüyle çalışan bir arkeoloğun duyduğu o keskin ve tiz ses, tarihin tozlu sayfalarını yeniden açmak üzereydi. Toprağın sadece birkaç santimetre altından çıkan o parlaklık, sıradan bir metal parçası değildi. Bu, 1000 yıl boyunca karanlıkta kalmış, Vikinglerin efsanevi altın bilezikleri ve gümüş sikkeleriydi. Hepimiz Vikingleri sadece yağmacı, barbar ve boynuzlu miğferler takan savaşçılar olarak tanıdık. Ancak son yıllarda yapılan, özellikle de içinde bulunduğumuz 2026 yılındaki bu devasa keşifler bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bugün, bilgimiz tarihte kuzeyin sisli kıyılarına gidiyoruz. Barbar efsanesinin ötesindeki gerçeği, Vikinglerin ticaret imparatorluğunu ve toprağın altından fışkıran o gizemli zenginliği keşfedeceğiz. Viking kelimesi aslında bir ırkı değil, bir işi tanımlıyordu. Eski İskandinav dilinde Vikinger, deniz aşırı sefere çıkan kişi demekti. Yani bir Viking, kışın tarlasını süren bir çiftçi, yazın ise ufuklara yelken açan bir maceracıydı. Onları harekete geçiren şey, sadece kan dökme arzusu değil, İskandinavya'nın sert ikliminde hayatta kalma ve ailelerine daha iyi bir gelecek sunma çabasıydı. Bu insanlar, bugünkü Norveç, İsveç ve Danimarka topraklarında yaşayan muazzam bir sosyal yapıya sahipti. Kadınlar, erkekler sefere gittiğinde çiftlikleri yönetir, anahtarları bellerinde taşıyan mutlak otorite figürleri olurlardı. Hatta Shield Maidens olarak bilinen kadın savaşçılar, sadece birer efsane değil, mezarlarından çıkan kılıçlar ve zırhlarla kanıtlanmış birer gerçekti. Peki, bu kuzeyli insanlar nasıl oldu da o dönemin en büyük imparatorluklarına diz çöktürdü? Cevap, onların mühendislik dehasında saklıydı. Longship'ler, yani uzun gemiler. Bu gemiler, okyanusun dev dalgalarına dayanabilecek kadar esnek, ancak nehirlerin sığ sularında ilerleyebilecek kadar hafifti. Bir Viking gemisi, Paris'in ortasındaki Seine nehrine de girebilir, Atlas Okyanusu'nun ortasında fırtınayla da boğuşabilirdi. Hiçbir limana ihtiyaç duymazlar. Karaya hafifçe yanaşır, askerlerini indirir ve kimse ne olduğunu anlamadan sislerin arasında kaybolurlardı. Onlar, zamanının en hızlı ve en ölümcül nakliye araçlarıydı. İşte en büyük yanılgı burada başlıyor. Vikingler sadece çalmadılar. Onlar dünyanın en büyük ticaret ağını kurdular. 2026'da bulunan hazinelerin içinde Bağdat'tan gelen gümüş sikkeler, Orta Asya'dan gelen ipekler ve hatta Budist figürleri bulunuyor. Vikingler, Grönland'dan İstanbul'a kadar uzanan devasa bir yolculuğun kahramanlarıydı. Hatta bizim için çok tanıdık bir yer, Konstantinopolis, yani İstanbul. Vikingler buraya Miklagard, yani büyük şehir derlerdi. Bizans İmparatoru'nun en sadık korumaları olan Varangian muhafızları, aslında balta sallayan bu devasa kuzeyli savaşçılardan oluşuyordu. Ayasofya'nın mermer korkuluklarında bugün bile bir Viking askeri olan Halfdan'ın kazıdığı şu yazıyı görebilirsiniz. Halfdan buradaydı. Bu, tarihin en eski ve en etkileyici imzalarından biri olarak hala orada duruyor. Vikingleri bu kadar korkusuz yapan şey, inançlarıydı. Onlar için kader, değiştirilemez bir yazgıydı. Eğer savaşta onurlu bir şekilde ölürlerse, Odin'in sofrasında, Valhalla'da sonsuza dek ziyafet çekeceklerine inanırlardı. Onların tanrıları bile ölümlüydü. Ragnarök, yani dünyanın sonu geldiğinde, tanrıların bile devlerle savaşarak öleceğini biliyorlardı. Bu yüzden ölümden korkmuyor, aksine onu bir onur olarak kucaklıyorlardı. Odin'in bilgeliği, Thor'un çekici ve Loki'nin kurnazlığı, onların günlük hayatlarının bir parçasıydı. Viking çağı yaklaşık 300 yıl sürdü ve Hristiyanlığın yayılmasıyla sona erdi. Ancak onların mirası asla bitmedi. Bugün İngilizce'deki haftanın günlerinden modern denizcilik hukukuna kadar pek çok yerde onların izlerini görüyoruz. Toprağın altından her geçen gün yeni bir altın parça, yeni bir kılıç çıkmaya devam ediyor. Tarih, biz ona baktıkça değişiyor ve derinleşiyor. Bugün Vikinglerin sadece barbar değil, birer kaşif, mühendis ve dünya vatandaşı olduğunu biliyoruz.
2026'nın bu yeni keşifleri bize daha neler anlatacak? Bunu zaman gösterecek. Bilgimiz tarihte bugün Kuzey'in efendilerini konuk ettik. Sizce Vikingler mi daha iyi savaşçıydı, yoksa dönemin şövalyeleri mi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere.